12 yıl başbakanlık yaptıktan sonra neredeyse herkes bir devrin kapandığı hususunda hemfikirdi. Rakipleri için artık her şey daha kolay ve yeni bir dönemin önü artık açılmıştı. Siyasi kariyeri tabiri caizse küllerinden doğan Benjamin Netanyahu yine yeniden başbakan seçildi. Hem iç hem de dış siyasette toplumun beklentilerini karşılayamayacağı yönde endişeler olmasına karşın sandıktan güçlenerek çıkan siyasetçinin ajandasına yakından bakalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. 120 sandalyeli mecliste 64 milletvekili çıkararak önemli bir siyasi zafer elde eden Netanyahu'nun aşırı sağcı partilerin oluşturduğu ortaklıkla hükümet kurması bekleniyor. Seçim kampanyası boyunca sağcı partilerden oluşan bir hükümet kurma vaadi veren siyasi liderin sonuçlar açıklandıktan sonra ulusal bir hükümet söylemi kafasının bir miktar karıştığını gösteriyor. Bu karışıklıkta şüphesiz son 4 yılda 5. defa sandığın kurulmasının etkileri mevcut. Birçok farklı denklemin düşünülüp değerlendirildiği dikkate alınırsa hükümet kurmanın ötesinde kurulan hükümetin kalıcılığı ve devamlılığı en önemli husus olarak öne çıkıyor. Uzun yıllardır devam eden siyasi durgunluk ve istikrarsızlık sürecine bakalım. Birçok koalisyonun kurulduğu İsrail'de belki de en önemli sorun hükümetlerin devamlılığı konusunda yaşanıyor. 23 Mart 2021'de düzenlenen seçimlerin ardından 8 partinin bir araya gelmesiyle kurulan koalisyon hükümeti 12 yıllık Netanyahu iktidarına resmen son vermişti. Seçim öncesi hedeflerin başında da zaten bu vardı: Netanyahu'nun indirilmesi. Bu birleşmede bir işe yaramamış olacak ki Haziran 2022'de meclis feshedildi ve yeniden sandık işaret edildi. Bu habere en çok kim sevinmiştir diye bir soru sorsam soruyu yanlış cevaplayacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Hakkında yolsuzluk davaları bulunan Netanyahu ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri harika bir haber olarak tanımladı ve erken seçim için kolları sıvadı. Seçim sonuçlarına baktığımızda en azından şu anlık amacına ulaşmış gibi görünüyor. Ay sonuna kadar bir dizi görüşmeler yapılacak ve bu görüşmelerin birinci maddesi şüphesiz hangi partinin hangi mevkide konumlanacağını belirleyecek. Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'ne kilit bakanlıklar verilmesi ise şu an konuşulan konuların başında geliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini verdiği Netanyahu ile ilgili verdiği bir demeçte hakkındaki yolsuzluk davalarına değindi. Fakat bu davalar Netanyahu'nun göreve gelmesinin önünde bir engel olarak görülmedi. Bu kısmı biraz açalım. Netanyahu bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri olarak tarihe geçti. Yöneltilen suçlamalar ise yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak. Suçlamaları kabul etmeyen lider bunun bir siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savunuyor. Görevden ayrılmasını isteyenlerin kurguladığı bir senaryo yani. Dosyanın içeriğine de bakmamız lazım. 3 farklı suç dosyası bulunan Netanyahu, 2007-2016 yılları arasında 283 bin dolar değerinde puro, mücevher, uçak bileti gibi hediyeler almakla suçlanıyor. Karşılığındaysa iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağladığı savunuluyor. Peki bu suçlamalara rağmen o dönem neden istifa etmedi? İsrail kanunlarına göre görevdeki bir liderin böyle bir suçlamaya karşı istifa etmesi zorunlu bir durum değil. Bir önceki başbakana da yine yolsuzluk suçlamaları yöneltilmiş fakat o istifa etmişti. Buna rağmen bir sonraki başbakan seçilene kadar görevini sürdürmeye devam etti. Suçlamalar karşısında Netanyahu ailesi ise bunun bir rüşvet olmadığını savunuyor. Anlayacağınız hediyeler inkar edilmiyor ama bunun karşılığında ticari bir çıkar sağlanmadığı söyleniyor. Bunun bir dostluk göstergesi olduğunu düşünüyorlar. Çok uzatmadan 2021'de koltuğu kaybetmesine bir etkisi olup olmadığı hala belli olmayan bu davalar günümüzde de devam ediyor. Tamamının aşırı sağcı partilerin oluşturacağı bir hükümet kurulması halinde politikaların nasıl değişeceği de en merak edilen konuların başında geliyor. Tabii ki Filistin'in geleceği de. Filistin'e karşı her daim sert bir tutum takınan lider, istisnasız her masada ülkesinin güvenliğini birinci madde olarak tanımlıyor. Politikanın içinde bulunduğu her anda Filistin karşıtı bir tavır takınırken 2009'da attığı adım belki de bir dönüm noktası olmuştu. İsrail'le yan yana yaşayacak bir Filistin devletinin koşullu olarak kabul ettiğini açıklaması barış için bir umut olurken bu tutumunu kısa süre içerisinde değiştirdi. Bu değişim sert müdahale ve dolayısıyla insanların ölümüyle sonuçlanacak bir döneminde fitilini ateşledi. ABD ile bir küs bir barışık dönemler yaşamasına karşın özellikle Filistin ve İran politikalarında örtüşen bir yol izliyor. Barack Obama döneminde ilişkilerde gevşeme yaşanırken Trump'ın gelmesi adeta yeni bir sayfa açılmasına yol açmıştı. ABD'nin İran'a
uyguladığı yaptırımlara açıktan destek verdi. İlişkilerini sürekli geliştirmek isteyen iki ülke, Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesiyle şimdi ne olacak sorusunun yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu. Obama sendromu yaşamak istemeyen Netanyahu, 2020'de başkan seçilen Biden'ı kutlayınca Trump'ın hedefine oturdu. Türkiye ile olan ilişki de oldukça önemli çünkü çok kısa bir süre önce karşılıklı atılan adımlar ikili ilişkilerin gelişmesi yönündeydi. 14 Mayıs 1948'de ilan edilen İsrail Devleti Türkiye tarafından 28 Mart 1949'da tanındı. Tel Aviv yönetimini tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, ticaret, egemenlik hakları ve enerji üzerinden bir politikayı benimsedi. İki ülke inişli çıkışlı bir ilişki geliştirirken, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemleri ikili ilişkilerin bozulmasındaki en önemli gerekçe oldu. Takvimler 1967'yi gösterirken Mısır'a karşı saldırıya geçen İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Sinay Yarımadası ve Golan Tepelerini 6 gün savaşlarıyla işgal etti. Ankara'nın yoğun tepkisiyle karşılaşırken iki ülke arasındaki ilişkiler durma noktasına geldi. 90'lara geldiğimizde ilişkilerin daha yumuşak bir zeminde olduğunu görüyoruz. 1994'te güvenlik, 1996'da askeri alanda yapılan işbirliği anlaşmaları bunun en önemli örnekleri. Fakat Ariel Sharon'un barış karşıtı tutumu nedeniyle ilişkiler yeniden bozuldu. 1949'dan günümüze kadar bu sürecin bir küs bir barışık bir hal aldığını görüyoruz. Dönem dönem iyileşme belirtileri olsa da daimi bir politikanın varlığından bahsedemiyoruz. Son olarak 7 Temmuz 2021'de göreve gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la ikili ilişkilerde gözle görülür bir düzelme başladı. Normalleşme adımlarının dikkati çeken kısmı ise iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atayacağını açıklaması oldu. Netanyahu'nun yeniden başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte bu sürecin de tıkanabileceği yönünde kuvvetli senaryolar var. Çünkü onun döneminde ikili ilişkiler kopma noktasına gelmişti. O yüzden böyle bir tereddütten bahsedilmesi oldukça doğal. Fakat yapılan ilk açıklamalar sürecin olumlu ilerleyeceği yönünde. Bölgesel dengeler açısından İsrail'in Türkiye'ye yakın bir politika benimsemesi bekleniyor. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör eyleminin ardından Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak saldırı nedeniyle başsağlığı dilemesi ikili ilişkilerin geleceği açısından önemli işaretler barındırıyor. İki tarafın da güçlü bir irade gösterdiğini, güvenin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğunu bugün tahmin etmek çok zor değil. Sandıktan zaferle çıkan liderin bakanlıkların dağıtılması konusunda yaşadığı süreci atlatmasının ardından politikalarını daha net bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın dediği gibi Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız. 12 yıl başbakanlık yaptıktan sonra neredeyse herkes bir devrin kapandığı hususunda hemfikirdi.